Gazozdan, şişelerden ve fabrika aromalarından önce Osmanlı İmparatorluğu çiçekleri, meyveleri, baharatları ve buzu içmeyi biliyordu. Saray sofrasına gül, nar, ayva, menekşe, tarçın, karanfil, limon ve demir hindi gelebilirdi. Bütün bunlar bazen karla soğutulur, ince cam kadehlerde sunulurdu. Bugün böyle bir içeceği yalnızca tatlı bir şurup gibi hayal etmek kolaydır. Ama Osmanlı dünyasında şerbet bundan çok daha fazlasıydı. Lükstü, ilaca yakın bir hazırlıktı, misafirperverlik işaretiydi. Yaz sıcağında ferahlıktı ve saray zevkinin zarif bir diliydi. Şerbetin asıl sırrı tam da bu ara yerde durmasındaydı. Mutfağın, eczanenin ve törenin arasında. Tek bir bardak hem serinletebilir, hem bir kabulü süsleyebilir, hem ev sahibinin imkanını gösterebilir, hem de bedene faydalı sayılabilirdi. Bu yüzden şerbeti yalnızca bir içecek olarak anlatmak yetersiz kalır. Onun hikayesi, Osmanlı gündelik hayatında tat, sağlık, iklim ve itibarın nasıl birbirine karıştığını gösterir. Şerbet kelimesi, Arapçada içmek anlamıyla bağlantılı bir kökten gelir. Benzer tatlı ve aromalı içecek gelenekleri Orta Doğu'dan Balkanlara, İran coğrafyasından Hindistan'a kadar geniş bir alana yayılmıştır. Osmanlı şerbeti bu büyük dünyanın içinde kendi şeklini aldı. Bahçelerden meyve, ticaretten şeker, uzak yollardan baharat, saray ve şehir bahçelerinden çiçek, dağlardan kar, ustalardan da ölçü aldı. Elimizde tek bir aşçıyı ya da tek bir günü işaret eden kesin bir başlangıç yoktur. Bu daha çok uzun süre yaşayan, farklı yerlerden beslenen ve Osmanlı düzeni içinde belirgin bir prestij kazanan bir gelenektir. Saray şerbetini anlamak için Topkapı Sarayı'nın mutfaklarına ve Matbaa-ı Amire'nin düzenli dünyasına bakmak gerekir. Burada yalnızca kazanlar ve ocaklar yoktu. Odalar, depolar, görevli grupları, ürün kayıtları ve tatlı hazırlıklarına ayrılmış uzmanlıklar vardı. Bir bardak şerbetin arkasında şeker sağlayanlar, baharat satanlar, bahçıvanlar, kar taşıyanlar, şurup hazırlayan ustalar ve onu doğru anda sunmayı bilen görevliler dururdu. Sarayda içilen şey aslında bütün bir tedarik ve emek zincirinin son damlasıydı. Bu zincirin en dikkat çekici halkalarından biri helvahaneydi. Helvahane yalnızca helva yapılan bir yer gibi düşünülmemelidir. Tatlılar, şuruplar, macunlar ve kokulu hazırlıklar burada aynı dünyaya aitti. Osmanlı sarayında tatlı olanla faydalı sayılan çoğu zaman yan yana dururdu. Bu nedenle saray şerbeti geçmişin basit bir limonatası değil, tadın, kokunun, sağlığın ve statünün aynı dilde konuştuğu bir alemdi. İlk büyük tartışma köken meselesinde başlar. Bu içecek kime aittir? Arap, Fars, Türk, Hint ve Balkan geleneklerinde tatlı, aromalı ya da soğutulmuş içeceklerin ayrı izleri vardır. Bazıları kelimenin ve bazı tekniklerin Orta Doğu dünyasını işaret ettiğini vurgular, bazıları İran şuruplarına ve koku geleneğine dikkat çeker, bazıları da Osmanlı Sarayı'nı bu tariflerin düzen, kayıt ve gösteriş kazandığı yer olarak görür. En ihtiyatlı cevap şudur: şerbet büyük olasılıkla tek bir kaynaktan doğmadı. Osmanlı'da ise farklı mirasların birleştiği güçlü bir biçim kazandı. İkinci tartışma şeker üzerinedir. Bugün şeker sıradan görünür fakat uzun süre değerli bir ticaret ve statü ürünüdür. Bal, pekmez, meyve özleri ve şeker aynı dünyada yan yana yaşayabilirdi. Ama bol ve beyaz tatlılık her evin aynı kolaylıkla ulaşabildiği bir şey değildi. Bu yüzden sarayda ya da zengin bir konakta sunulan şerbet yalnızca lezzet değil, imkan da gösterirdi. Bir bardak içecek, onu hazırlayan mutfaktan daha büyük bir dünyayı anlatabilirdi. Bir an için İstanbul'da bir baharatçının önünde durduğumuzu düşünelim. Tarçın, karanfil, zencefil, şeker, kuru meyve, yemiş, kokulu reçineler ve çiçekler aynı tezgah çevresinde buluşur. Bu malların bir kısmı denizden, bir kısmı karayollarından, bir kısmı Galata'daki bağlantılardan, depolardan, dükkanlardan ve saray alımlarından geçer. Şerbetin bardağa girmesi için sadece su ve meyve yetmezdi.
Arkasında tüccarların, hamalların, katiplerin, bahçıvanların ve aşçıların görünmez düzeni vardı. Osmanlı şerbetlerinin en güçlü taraflarından biri kokuydu. Gül, nar, limon ve başka turunçgiller, ayva, demir hindi, tarçın, karanfil, menekşe, elma, vişne, üzüm ve dut farklı mevsimlerde farklı anlamlar taşıyabilirdi. Bazıları ekşiliğiyle ferahlık verir, bazıları çiçek kokusuyla sofrayı yumuşatır, bazıları baharatıyla sıcak ve törensel bir hava yaratırdı. Osmanlı içecek kültüründe tat çoğu zaman burundan başlardı. Bardak dudağa gelmeden önce koku, içeceğin ne kadar özenle hazırlandığını haber verirdi. Üçüncü soru şudur: şerbet keyif miydi, sağlık mı? Osmanlı dünyasında tıp, beslenme ve iklim birbirinden ayrı düşünülmezdi. Şuruplar, otlar, ekşi meyveler, baharatlar ve serinletici içecekler bedenin dengesiyle ilişkilendirilebilirdi. Ama bu her şerbetin doğrudan ilaç olduğu anlamına gelmez. Daha doğru olan şerbetin haz ile fayda arasındaki sınır bölgede yaşadığını söylemektir. Bu sınırın en canlı örneklerinden biri lohusa şerbetidir. Türkiye'de doğum ve lohusalıkla ilişkilendirilen bu kırmızı, baharatlı ve tatlı içecek hem anneye hem de eve gelen misafirlere sunulabilir. Tarçın ve karanfil gibi baharatlarla sıcaklık, tatlılık ve tören duygusu aynı bardağa girer. Burada şerbet saraydan çıkıp evin ve mahallenin diline dönüşür. Beden, aile, kutlama ve ziyaret tek bir kırmızı içecekte birleşir. Şerbetin en şaşırtıcı malzemesi ise bazen meyve ya da çiçek değil, soğuğun kendisidir. Buzdolabından önce soğuk içecek hazırlamak zahmetli bir işti. Kar ve buz soğuk mevsimde ya da dağlık bölgelerden toplanır, saklanır, taşınır ve doğru zamanda kullanılırdı. Osmanlı İstanbul'unda soğuk bir düğmeye basmak değil, yol, depo ve dağıtım demekti. Yaz ortasında buz gibi bir şerbet içmek küçük bir lojistik mucizeydi. Sarayın avantajı burada açıkça görünür. Topkapı'nın şeker, baharat, meyve, kar, cam eşya ve eğitimli hizmetkarlara ulaşma imkanı vardı. Ancak şerbet yalnızca sarayda kalmadı. Evlerde, dükkanlarda, sokakta, bayramlarda, Ramazan'da, düğünlerde ve ziyaretlerde yaşamaya devam etti. Saray ona prestij verdi. Şehirse onu alışkanlığa dönüştürdü. Böylece bir içecek hem imparatorluk merkezinin hem de mahalle hayatının parçası oldu. Misafirperverlik açısından şerbetin dili çok güçlüydü. Gelen bir konuğa soğuk ya da kokulu bir içecek sunmak, büyük bir ziyafet vermeden de saygı göstermenin yoluydu. Sıcak bir günde serinlik, bayramda süs, varlıklı bir evde statü, daha sade bir evde ise dikkat ve özen anlamına gelebilirdi. Bardak söz söylemeden konuşurdu. Ev sahibi adeta şunu derdi: "Burada kabul edildiniz." Seyyahlar ve Osmanlı yazarları şehir hayatı, zanaatlar, pazarlar ve içecekler hakkında çeşitli gözlemler bırakmıştır. Yine de şerbetin tarihi tek bir tanıklığa indirgenemez. İzleri saray mutfaklarının düzeninde, şehir geleneklerinde, ev içi uygulamalarda, kelimelerde ve bugün hala yaşayan bazı adetlerde görülür. Bu yüzden şerbeti takip etmek, tek bir düz çizgiyi değil, birbirini kesen birçok izi okumak gibidir. Bazı ayrıntılar açıktır, bazıları ise kokusu kalmış ama kabı kaybolmuş bir içecek gibi belirsizdir. Yeni çağ bu haritayı değiştirdi. 19. ve 20. yüzyıllarda sanayi içecekleri, gazoz, fabrika şekeri, şişeler, yeni tüketim alışkanlıkları ve sonunda buzdolapları içme kültürünü başka bir yere taşıdı. Şerbet tamamen yok olmadı ama serinliğin ve tatlı misafirperverliğin ana simgesi olmaktan uzaklaştı. Burada yeni bir soru doğar. Bir içecek daha kullanışlı hale geldiğinde ne kaybederiz? Cevap yalnızca tatta değil, ritüelde de saklıdır. Eski şerbetin kaybolan tarafı yalnızca eski bir aroma değildi. Onu önceden hazırlamak, şurubu kaynatmak, kokuyu demlemek, süzmek, soğutmak, uygun kabı seçmek ve zamanında sunmak gerekirdi. Bu süreç mevsimi eve,
pazarı mutfağa, çiçeği suya, buzu yola bağlardı. Modern içecek hız kazandı. Eski şerbetse anlam kazandırıyordu. Birinde pratiklik, diğerinde bekleme ve özen vardı. Şerbet hazırlamanın temel ilkesi aslında sade görünür. Meyve, çiçek yaprağı ya da baharat su ve şekerle buluşur. Bazen şurup kaynatılır, bazen aroma demlenir. Sonra süzülür, soğutulur ve bardaklara alınır. Esas mesele dengedir. Tatlılık kokuyu öldürmemeli, baharat meyvenin önüne geçmemeli, soğuk içeceği cansız bırakmamalıdır. Osmanlı mutfağında ölçü çoğu zaman tariften daha önemli bir sırdı. İyi şerbet ağza gelmeden önce kokusuyla, sonra ferahlığıyla hatırlanırdı. Bu yüzden şerbet yalnızca gazozdan önce içilen eski bir içecek değildir. Serinliğin emek, kokunun lüks, bir bardağın ise ticaret, tıp, saray, ev ve misafirperverlik hakkında konuşabildiği bir zamanın hafızasıdır. Bahçelerden pazarlara, saray salonlarından helvahaneye, kar depolarından cam kaselere kadar uzanan bu hikaye tek bir yudumda toplanır. Bugün şerbete sadece tatlı su gibi bakarsak belki de en önemli soruyu kaçırırız. Bir soğuk yudumun içinde ne kadar tarih çözünebilir?